Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Günlük astroloji yorumdasınız. Ben Deniz Altın ve bugün 23 Haziran 2023 Cuma günündeyiz. Evet, Cuma günü çok güzel bir gün olacak. Evet, ama önce güzel olan bir şey daha var, onu söyleyeyim. Bugün saat 13.34'e kadar Cuma günü ay boşlukta olacak. Bu gece ay boşluğa girdi. Yani bu gece derken ayın 22'sinde akşam saat 7.30 sıralarında ay boşluğa giriyor. Ve bütün gece yarın öğlene kadar boşlukta seyahat edecek Aslan Burcu'nda sevgili dostlar. Yani ona göre yapın Cuma günkü planlarınızı. Güne başladığınızda böyle biraz hevessiz olabilirsiniz. İsteksiz olabilirsiniz herhangi bir şey yapmaya. Belki de canınız bir şey yapmak istemeyecek. Belki biraz boş vereceksiniz. Tadını çıkarın. İşte biraz lay 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 lom enerjilerin aktif olduğu bir zaman dilimi olacak. Aynı zamanda güzel olan haberim de şu. Şimdi artık biliyorsunuz Güneş Yengeç'e geçti. Jüpiter'le üçgen vaziyette ilerliyorlar. Bir yandan Satürn'e üçgen yapıyor. Dolayısıyla gökyüzünde gerçekten güzel enerjiler var. Biraz önce bu önümüzdeki haftayı şöyle bir gözlemledim. Bu videoda size onları da anlatacağım biraz. Önemli günler var. Mesela dün bahsettim ya size 27, 28, 29 Haziran. Bu Haziran ayının son 3 günü belki de en güzel 3 günü olacak. Çünkü hem Satürn'ün hem Güneş'in üçgenlerinin harika bir şekilde devrede olduğu bir gün olacak. Şimdi önce Cuma gününü özetleyeyim size. Ve Cuma günü için özellikle bu şanslı saatlerin dışında bir saatimiz var ki eğer ki bugün çok bizim için ciddi bir konu varsa, hatta ilk önce onu söyleyeceğim. Bak, bu saat önemli rütbe olarak bizden büyük tüm karakterlerden diyelim haber gelmesi, anlaşma sağlamak, imza yapmak, atmak, detaylı bir şeyi incelemek, bir yerden haber bekliyorsanız işle ilgili ki gelme olasılığı var. 17.44 19.07 bu saati lütfen önemli konular için mutlaka değerlendirin. Şanslı saatlerimizde biraz sonra vereceğim sevgili dostlar. Evet, güzel bir 22 Haziran umarım geçirdiniz. Gündem yani ay Aslan Burcu'ndaydı ve hala Aslan Burcu'nda olacak bu arada. 23 Haziran Cuma günü saat 13.34'e kadar. 13.34'ten sonra Ay Başak Burcu'na geçiyor ve bizim tempolu, iradeli, detaycı Başak, çünkü çalışma ve disiplinle ilgili biliyorsunuz bir gündemimiz olacak. Tam da bayram üzeri zaten başlayacağız. Şöyle bir plan yapmaya, onu ayıklamaya, bunu ayıklamaya, bir düzen içine girmeye başlayacağız. Şimdi açıyorum hemen haritamı ve size sevgili dostlarım önce önemli olan şu bilgiyi vereyim. Mesela 23 Haziran Cuma günü. Günün çok güzel saatleri var. Özellikle Güneş'in düğümlere de çok etkileşimi güzel. 17.55, 18.55, 19.55 gün boyu aslında diyelim. Yani saat 5'ten sonra 4'ten sonra tüm günü kullanabilirsiniz. Hele şu verdiğim 17 44 19.07 gerçekten çok kalıcı ve isabetli yorumlar alabilirsiniz. Doğum haritanıza göre değişecektir tabii ki bunlar. Evet, günün geneli güzel. Şans, fırsat, günün kolay akması diyelim. Ama öğleden sonra bunlar olacak bu arada. Yani hepsi öğleden sonra planlayın lütfen işlerinizi. Sağlıkla ilgili konular gündemimize gelecektir daha çok öğleden sonra. Peki ilk yarısında ne olacak? Para, finans. Zaten bugün biliyorsunuz para piyasalarındaki hareketliliği gördük. Yani zaten hani bildiğimiz ya da beklediğimiz şeylerdi diyelim. Bunlar da ek ilaveler olur mu? Hani olabilir. Yarın tam olarak belki biraz durağanlaşabilir ama hızlı iniş çıkışlarında devam edebileceğini söyleyebilirim. Özellikle tam olarak hareketliliğin ya da sonuç almanın işte bu akşam saatlerinde önemli bir açıklama vesaire gibi bir gelişme bekleyebiliriz. Eğer ki böyle bir yatırımla finansal konularda bir değişim, işte alım satım işleriyle ilgili bir durumunuz varsa lütfen öğleden sonraki saatleri kullanın. Özellikle de saat 15'ten sonrayı kullanın. Hakikaten çok verimli saatler olacak. Mesela Güneş'in düğümlerle olan 16'dan sonra 18'e kadar olan zaman dilimi de çok iyi, çok verimli. Bunları emlakla ilgili konular için de değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, şimdi
hemen haftaya geçmeden önce bugünün bize başarı getirebilecek şanslı saatlerini söylüyorum şimdi size. Sabah erken kalkan bugün çok güzel bir güne başlayabilir. Hatta akşamdan plan yapın. Bugün çok işi olmayan, gereksiz işlerle uğraşacağını, mesela hobilerine, sanatsal zevklere, keyfe, güzelliğe, işte kuaföre vesaire gibi zamanınız varsa, hani uygunluğunuz varsa vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Sevgilisi olanlar işte sevgilisine zaman ayırabilir. Veya bir yaratıcılıkla ilgili bir konu, bir meslek yapıyorsanız yine ayırın. Sabah 5.36-50 çok güzel bir sabah. Güzel bir Haziran sabahı olacağını söyleyebilirim. 14.53, 14.13, 15.26 yine çok hoş bir saat. Tam da Ay Başak Burcu'na geçecek çok verimli bir saat. Her anlamda verim alınabilecek bir saat. Son saatimiz de bugün 21.54, 22.40'ta sevgili dostlarım. Şimdi güzel bir cuma geçirmenizi diliyorum. Şimdi cumadan sonra enerjiler biraz değişiyor. Şöyle ki ayın 23'ü, şimdi 24'ü cumartesi ve mesela 26 Haziran haftasında biliyorsunuz 26 Haziran Cuma günü sonu, artık ayın 30 Haziran olacak. Ve gelecek cumartesi de 1 Temmuz. Şimdi bu hafta bizim için hani tam pazartesi günü, bakın 26 Haziran pazartesi çok kritik bir gün. Zor bir gün. Bugün Arife mi oluyor tam bilmiyorum. Hala tam bayramlı gün bilmiyorum ama bugün bir gün öncesinden, bu arada pazar gününden, aktif pazar günü de söylüyorum. Ayın Merkürle ayın Neptün'ün karşıtlığı var. Zorlayıcı bir enerji. İlişkilerde zorlayıcı olabileceğini söyleyebilirim. Peki 26 Haziran pazartesi günü ne olur? Şimdi Uranüs'ün Mars'ta karesi aktif. Ayın Güneş'te karesi aktif. 150'likler var efendim. Aynen öyle, 150'likler var. Merkür Neptün karesi aktif. Ay Güneş karesi aktif. Hakikaten 26 Haziran pazartesi biraz uzak durmamız gereken bir gün gibi gözüküyor. Şimdi gündemde biliyorsunuz bir Titanic olayı var. Hani Titanic'e dalmaya giden bir denizaltı kayboldu ve kaç gündür haber alınamıyor. Ve o konuyla ilgili de hani kayıplar, ki muhtemelen herhalde bu saate kadar ses çıkmadı, yaşamıyorlar ve bulunamadı. Şimdi ben bugün onu da biraz inceledim. İşte eskiye gittim. O Titanic kazasının yaşandığı tarihlere baktım. Mesela biliyorsunuz ki geçen hafta Güneş Neptün karesi yaşadık ki şu an hala uzaklaşsa da etkili. Ve Neptün Balık burcunda. Biliyorsunuz Güneş Neptün kareleri biraz ne dedik? Sisli, puslu, kaybolma, aslında kayıplarla da alakalı bir durumdur. İşte Neptün zaten denizlerle ilgili, Balık burcunda. Ve bu Titanic'in battığı yıl sanırım 1912 miydi? Bir dakika, haritayı açayım, burada var. O yıla gittiğimde çok enteresan, yine aynı benzer etkileri gördüm sevgili dostlar. Mesela Titanic diye haritayı açtım. 14 Nisan 1912'de olmuş. Mesela bakıyorum Neptün yine su grubu burçta, Yengeç burcunda o tarihte. Ve şöyle baktığım zaman şu andaki gibi aynı ve Güneş 24 derecede ve Güneş Neptün karesi var. Ve aynı dönemde hemen zaten 14 Nisan'da yaşanmış bu kaza, buz parçalarına çarptıktan sonra 15 Nisan'da sanırım parçalanarak batmış. Ve 3 gün sonra, hemen onu da söyleyeceğim size. Yani bu olaydan 15 Nisan'da, bu harita değil, bir dakika, o kadar çok harita açtım ki çok özür. Babam sen de değilsin. Evet, 27 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanmış hemen 3-4 gün sonra. Yani şu dönemde, bizim içinden geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz bir Koç tutulması yaşadık ve bu Temmuz ayından itibaren düğümler artık Koç terazi aksına geçecek ve bu akstaki tutulmalar önümüzdeki 18 ay boyunca devam edecek. Yani bundan önce Şubat ayında yaşadığımız
29 derece Koç burcundaki tutulma işte bu Titanic'i çalıştırdı. Yani Titanic zamanında olan tutulmaya çok yakın derecede. O 27'de olmuş. 27 derecede. Bu 29 derecede olmuş. Şimdi ben buradan yollara çıkarak başka araştırmalar içerisine de gittim. Bunun için böyle bir video yapmak istiyorum. Böyle bilinmeyen şeylere çok meraklıyım. Tüm astrologlar meraklıdır zaten. Ve burada başka şeyler çıkardı. Mesela Türkiye için işte dünya üzerinde bu Titanic mesela o devrin çok önemli bir olayı olduğunu biliyoruz zaten. Hani herkesin hep ilgisini çekmiş filmler yapılmış ki bu olayın üzerine de yapılacaktır muhakkak. Yani şu anda ortadan kaybolan o denizaltı ile ilgili de mutlaka başka maceralar çıkacak. Burada bir uğursuzluk var. O uğursuzluğun peşine tekrar yeni bir uğursuzluk eklendi. Kayboldular. Ki bir saat sonra, çok kısa bir süre sonra yani dalıyor ve daldıktan bir saat sonra bir daha haber hiç alınamıyor. Yani okyanusta bir sürü devletin arama kurtarma ekipleri arıyor ve halen daha şu ana kadar bir ses seda sanırım çıkmadı. Uzun lafın kısası Türkiye için ve dünya için böyle koç tutulmalarının olduğu dönemler. Şimdi hem savaş aslında işareti ama ben burada bu Titanic'le çok bağdaştırdığım için çok önemli devletlerin önemli kayıplarını gösteriyor ve ben yakın zaman içerisinde ki önümüzde bu 26'sında işte yaşayacağımız hani Uranüs Mars karesi var. Şimdi bu tutulmaları tetikliyor mu? Önceki tutulmaları tetikliyor. Aynen öyle. İşte Güneş Neptün karesi var aynı şekilde. Benzer şeyleri yaşama olasılığımız var. Yine denizlerle ilgili konularda. Gerçekten çok önemli birinin kaybı, çok önemli birilerinin ortadan kaybolması, çok yani dünya için ve ülkemiz için de belki de önemli olan birilerin işte zehirlenmesi veya ciddi bir sağlık sorunu ama bu sağlık sorunu normal yolların dışında gerçekleşmesi gibi böyle. Yani bilinmeyenlerle çok örtüşen bir durum. Çok enteresan. Yani bu tutulma yani önümüzdeki 18 ay %99 bizim hem doğum haritalarında tabii burada etki alanlar farklı olacaktır. Yani mesela 20 ile işte 30 derece arasında diyelim ki işte Koç'ta, Terazi'de, Oğlak'ta bir yerleşimi varsa ya da şu da var astroloji şöyle bir önemli şey var, denge var. Mesela doğumdan önceki tutulmalar yani kişinin doğmadan önceki tutulmalarına da denk gelmesi lazım. Yani bir gösterge değil burada en az 3-4 tane şeyin denk gelmesi lazım hani bunları söyleyebilmek için. O yüzden derim ki daha detaylı konuşamıyorum şu anda. Gerçekten çok önemli şeyler bekliyor bizi sevgili dostlar. Çok güzel şeyler de olacak. Yalnız böyle facialar, böyle felaketler tabii ki olmasını istemeyiz ama hayat tekerrürden ibaretmiş ve evren böyle benzer şeyler hep yaşatmış bize milyonlarca yıldan beri ve yine yaşayacağız gibi duruyor sevgili dostlar. Özellikle bu Koç terazi aksındaki tutulmalar dünyanın yani dünyanın gücünü değiştirecek. Yani şu anda güç kimin elindeyse artık bundan sonraki süreçte o gücün sahibi o her zamanki güç sahibi olmayacak. Bunu küçücük minimal olarak kendi yaşantınızda da göreceksiniz. Bir şeylerin nasıl el değiştirdiğini. Şimdi yine parantez açarak yine bir şeye bağlayacağım. Çok enteresan şeyler oluyor. Ben bir sağlık sorunu yaşıyorum ve bu sağlık sorunu yaşarken çok farklı deneyimler de yaşıyorum açıkçası. Mesela aşı olduk hepimiz. Ben de oldum aşı. Herkese de olun da dedim. Fakat öyle sağlık sorunları yaşıyorum ki ve çevremde birçok insan. O kadar ani, o kadar beklenmedik, o kadar sıra dışı, hiç genetikte olmayan şeyler. Şimdi ben bunları aşıya bağlıyorum doğal olarak. Yani birdenbire bu kadar çok hastalığın çıkıyor olması tesadüf olamaz yani. Gencecik insanlar işte kayıp oluyor, kalp krizi geçiriyorlar, yok tümörler çıkıyor, işte kalpten gidiyorlar vesaire. Gerçekten çok enteresan durumlar var ve bu işte bu global hani düşündüğümüz zaman her şeyin birbirine entegre olduğunu görüyoruz. Titanic'ten tutun da tüm dünya ülkelerinde ki bundan 4 yıl önce de gittiğimizde bir biliyorsunuz Satürn kavuşumu yaşadık. Satürn Plüto kavuşumu yaşadık Oğlak burcunda. 4
5 yıl önce. O zamandan başlayan bir zaten süreç. Bence bu Koç terazi tutulmaları ki birisini Ekim ayında yaşayacağız arkadaşlar. O da 21 derecede olacak bakın. Ekim ayı şu yaşadığımız sürecin ana hatlarını belirleyecek. Şu anda yaşadığımız hiçbir şey Ekim ayında aynı yönde akmaya devam etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ve 2024 geldiğinde 2024'ün sonu daha çok aslında hani 2025'e girerken de bence yani şu anda mesela şimdi bugün şey diyorlar mesela Rusya'yı vuracak mı ki bu 26'sında muhtemelen vurur yani birileri bir yerleri vurur. Uranüs Mars patlama çatlamadır yani ona da dikkat edin. Sözüm şuraya getireceğim tekrar bu 2025'in sonu geldiğinde dünya ve hayat çok başka yere gidiyor olacak. Hiç kimsenin aklıyla hareket etmeyeceğiz. Ben öyle yapmaya karar verdim. Araştıracağız, okuyacağız, öğreneceğiz, bileceğiz. Bilim zaten hani Plüto Kova ya bileceğiz. Bilim bizim tek rehberimiz. O yüzden hiçbir şey tesadüfte değil, boşuna da değil. Bu Titanic'in batması ve şu anda onu seyahate giden hani onu gezmek için giden o zengin insanların orada şu an ortadan yok olması tesadüf değil. Belki de bilinçli, belki de planlı. Belki de Titanic de aynı şekildeydi. Onu da bilemeyiz. Titanic'in batma haritasını henüz incelemedim. Derslerde yıllar önce incelediğimiz için oradan aklımda kalanlar var. Onu da inceleyeceğim. Bakalım bizi hayat nelere götürecek sevgili dostlar. Yani gerçekten astroloji böyle hani sadece biz burçları anlatıyoruz ama burçlardan ibaret değil. Hayatın bize gösterdiği başka bir yüzü. Başka bir sayfası. Umarım bu yayını da izlersiniz. Ve enteresan şeylerden böyle bahsetmek istiyorum. Sadece günlük yayınları yapıp kapatmak istemiyorum. Madem siz de dinliyorsunuz böyle güncel bilgileri de paylaşalım değil mi sevgili dostlar? Evet, yarın yine görüşeceğiz inşallah. Bugünkü yayını beğenmiş, yorum yapmışsınız, geçmiş olsun demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. İyi ki varsınız hepiniz. Evet, ellerim falan çürük içinde. Her yerim bu arada damar yolları vesaire. Ama iyiyim. Bunlar da olacakmış yani. Kabul etmek gerekiyor hayatın gerçekleri. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Yine görüşeceğiz efendim. Hoşçakalın.